Şu ana kadar herhalde gördüğümüz en pahalı ülke burası oldu. 4 dolardan fazla bir paket Doritos. Eminim Avrupa'daki, Amerika'daki fiyatlardan daha pahalı burası. Bu ekmeği yemek bile onlar için çok büyük lüks arkadaşlar. Abi şu su 1 dolara geliyor. Bir tane su. Ufacık tuz ne kadar olabilir Deniz? Çünkü burası Orta Amerika'nın en yoksul ülkesi olarak biliniyor ama sanırım gördüğüm en pahalı Haribo. Herkese Nikaragua'nın başkenti Managua şehrinden selamlar. Hiç böyle bir yerden merhaba deyip videoyu başlatacağımı düşünmemiştim ama insan işte gezmeye başlayınca böyle dünya turunda da çok enteresan destinasyonlarda böyle bir şekilde kaderi onu sürüklüyor. Sizlere şu anda çok özel bir bölüm yapmak istiyorum. Neden? Çünkü bulunduğum ülke Orta Amerika'nın en yoksul ülkesi. Lakin yaklaşık 2 haftadır bu ülkeyi geziyorum. Ometepe'den yani Costa Rica sınırından girdiğim andan itibaren fiyatlar biraz hani başlangıçta iyiydi ama yukarıya doğru çıktıkça çıldırmaya başladı. Neden? Çünkü bu ülkede insanlar sadece günde 4 dolar kazanıyor. Ülkenin %75'i ile 90'ı kişi başı gelir olarak günde 2 dolara yaşayabiliyorlar. Ama bizim bulunduğumuz şu ana kadar deneyimlediğimiz şeyler şunu gösterdi ki burada tamamen ülke ikiye bölünmüş. Aşırı zenginler ve fakirler. İşte sizi şimdi şu arkamda gördüğünüz başkentteki mağazalardan bir tanesine maceraname ile beraber götüreceğim ve birlikte şok olmaya hazır olacaksınız. Bu bölümü normalde yapmayacaktım ama ikimiz de böyle şaşkınlık içerisinde kaldığımız için dedik gelmişken çekelim. Başlıyoruz. Başlayalım. Hadi size iyi seyirler. Bize de artık GoPro ile gizli çekimler, bol şans. Şöyle bir AVM var. Tam böyle başkentinin ortasında yer alıyor. İçeriye dalalım bakalım. AVM'de vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Çünkü dışarıda hava bir yağıyor bir açıyor ve böyle aklınıza gelebilecek bütün markaları, dükkanları, mağazaları görebiliyorsunuz. Ve hafta içi de geldik biz buraya, hafta sonu da. Sürekli tıklım tıklım bütün mağazalarda bir kalabalık ve yoğunluk görüyorsunuz. Bu insanlar günde 4 dolar kazanıyorlarsa nasıl oluyor da bu mağazalara gelebiliyorlar? Nasıl geliyorlar? Çünkü bu insanların çoğu dışarıda yani yurt dışında çalışan Nikaragualılar ya da onların çocukları. Herhangi bir Nikaragua'da doğup büyüyen, yaşayan bir insanın, vatandaşın bu mağazalara gelip bırakın kahve içmesini, yemek yemesini hani yani su dahi alamaz. Evet. En temel gıdalardan. Ya biz artık şunu net bir şekilde gördük. Ülkeler, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler ne kadar fakirleşiyorsa toplum onun belki 100 katı daha fakirleşiyor. Çünkü sömürü düzeni var resmen. Yani altta kalanın canı çıksın diyorlar resmen. Mesela Panama'yı da anlattım ben size. Panama ne güzeldi. Öğretmen maaşıyla ne güzel yaşayabiliyordu. Araba alabiliyordu. Markette alışveriş yapabiliyordu. Çünkü yani orta üstü bir ülkeydi gelir seviyesi olarak. Bunları yani bu gördüğümüz Nikaragua, Costa Rica gibi ülkelerden sonra. Ama Nikaragua'da ne yazık ki işler hiç de öyle değil. Şimdi burada birkaç markete, mağazaya gireceğim. Size bunları anlatacağım, göstereceğim. Çünkü eminim Avrupa'daki, Amerika'daki fiyatlardan daha pahalı burası. Hadi içeriye girelim, göreceksiniz. Şu aşağı katta bir büyük marketleri var. Oraya gidelim bakalım. Şöyle düşünün, 1 dolar 35 civarı Cordoba'ya denk geliyor ve bütün buradaki fiyatlar Cordoba. Ona göre 3 aşağı 5 yukarı dolar karşılığını görebilirsiniz. Burada onların böyle çok devasa marketlerinden bir tanesi. Aklınıza gelebilecek her şey var. Nereden başlayalım? Önce temel gıdalardan başlayalım. Çok merak ediyorum. Ya bu ülkelerde öyle çok ekmek kültürü yok ama size şöyle söyleyeyim. 1 dolardan 1,5 dolardan aşağı ekmek alamazsınız. Yani bir Nikaragualı için bu ekmeği yemek hayal. Ben dün bir tane güvenlik görevlisiyle konuştum mesela. Günlük 3,5 dolar kazandığını söyledi. Ve dedim ki ne yiyorsun? Patakon yiyorlar, pirinç pilavı yiyorlar. Öyle çok fazla
alternatifleri yok yani. Bu ekmeği yemek bile onlar için çok büyük lüks arkadaşlar. Ya su ya su. Su değil mi? Kaç para olabilir? Abi şu su 1 dolara geliyor. Bir tane su. Allah'tan çeşmeden içiliyor. Pek tabii ki onlar bu suları içmiyorlar. Keza kola 2 dolar civarında. 2,5 litrelik kola. Aslında dünyada fiyatlar dolar bazında hemen hemen yakın. Aynı sayılır. Ama gelirler dolar bazında düşük olduğu için ki biz de bildiğim kadarıyla şu an aynı dertten muzdaribiz. O yüzden gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeleri bu dolar bazlı fiyatlar çok fena etkilemiş. Mesela Panama bundan hiç etkilenmeyen bir ülkeydi çünkü dolar kazanıyorlardı. Ama bu işte Nikaragua, Costa Rica gibi ülkelerde özellikle gıda fiyatları fahiş bir şekilde artmış. Bunu galiba çok net artık gördük arkadaşlar. Bu coğrafya için söylüyorum. Hani Avrupa'da veya Amerika'da bizi izliyorsanız siz de yorumlara yazın. Merak ediyorum çünkü. Umarım daha güzel günler gelir. Şu sütmüş. Sütmüş bu. Ne kadar? Yarım dolar. Eskimo çok ünlü bir marka burada. Dondurma satıyorlar. Yarım dolara geliyor. Mesela bir biber alacaksınız arkadaşlar. 11'miş. Şurada patlıcanlar var 20. Yarım dolardan fazla. Şöyle şu şekilde biberler var 30. Nereden baksan 1 dolar. Abi mısır ya mısır. Şu kadarcık mısır. 95 Cordoba 3 dolar. Şöyle bir limon alacaksın. 119 Cordoba. Nereden baksan 4 dolar. Turp 2 dolar. Havuç ki bu da bir libresi yani yarım kilosu. Yani kilosu bunun 1 dolara falan geliyor arkadaşlar. Şu saydığım her şey yarım kiloydu yani kilosu değildi. Yanlış söylemiş olmayayım. Şu ufacık tuz ne kadar olabilir Deniz? 2-3 dolar. 5 dolar. Ufacık bir tuz. Ama bunları bir de İtalya reyonuna geldik. Ha, İtalya'dan gelen mesela diyelim ki şöyle bir sos alacaksınız. 5 dolardan aşağı yok. Çoğu ürün burada ithal ediliyor. Evet, Yani çünkü kendi ürettikleri bir şey pek yok. kendileri bir tek hayvancılık üretimi konusunda iyiler ve et ihraç ediyorlar. Ama böyle ürünlerin %90'ından fazlası ithal bir şekilde geliyor ve ülkedeki yaklaşık %90'lık kesim asla bu gıdalara ulaşamıyor. Çünkü burası Orta Amerika'nın en yoksul ülkesi olarak biliniyor ama yoksulluk olan yerde ne var abi? Adaletsizlik var. O yüzden gelir adaletsizliği had safhada. Hatırlarsanız Panama'da şöyle makarnaları 20 sente falan alıyorduk. Burada nereden baksanız 60-70 sent arkadaşlar. Yani 3 katına falan denk geliyor. Panama'daki alım gücü ama buranın belki 10-15 katı. Hele bir de böyle şu tarz makarna isterseniz yaklaşık 2 dolar 65 Cordoba. Ya mesela hatırlarsanız Panama'da 9 kilo pirinci 3 dolara falan alıyorduk değil mi? Kocaman pirinç mi o? Aynen abi 3.20 şuna bakar mısın? Ne? Abi? Aynen abi. Kaç kilo? 3.20. Düşün abi. Abi 9 kilo. Evet abi. Şaka mı yapıyorsun Aynen, ya? şaka yapmıyorum abi. Bakın abi burada ne kadar. Ne kadarmış? 2 kilosu yaklaşık 3 dolar. Sadece 2 kilosu. Yani ne makarna, ne pirinç, ne bulgur hiçbiri uygun değil. Aynı Afrika'daki gibiydi hatırlarsanız. Orada da böyle sadece zenginlerin girebileceği yerler vardı. Burası da bu ülkede Nikaragua'da kesinlikle onlardan biri. Her şey var ama sadece paranız varsa alabiliyorsunuz. Nesibe, şu nohut ne kadar biliyor musun? Şu kadarcık nohut. Şaka mı yapıyorsunuz ya? 6 dolardan fazla. Bu kadarcık ufacık böyle 400 gramlık nohut daha doğrusu. Biraz daha uygun. Çünkü bundan çok yiyorlar. Ana yedikleri şeylerden Fasulye. biri siyah fasulye. Her şeyin yanına koyuyorlar bunu. Bunun mesela 900 gramı 2 dolardan fazla ama. Mesela şu gördüğünüz 1 litre zeytinyağı ne kadar olabilir? 10 dolar. Yaklaşık 330 Cordoba. 10 dolar 1 litre zeytinyağı. Şu ana kadar herhalde gördüğümüz en pahalı ülke burası oldu. Burada Market fiyatları olarak. Normal yağlar da pahalı, ayçiçek yağları. Mesela Panama'da 1 dolara bulabiliyordun. Bakayım. Burada 1 dolara yok şu anda. 3 dolar. Yok. Bu insanlar ne yapıyor? Bu arada markete git, hani market fiyatları pahalı gibi düşünebilirsiniz. Restoranlar daha pahalı. Restoranlar direkt menüsünde dolar yazıyor. Şöyle düşünün. Adamlar buraya gelen insanlar yurt dışında çalışıyor. Onlar dolar kazanıyor. O yüzden biz de menüyü dolar yaparız diyorlar. Yani bir sipariş veriyorsun abi.
direkt dolar. McDonald's'ta bir menü 7 dolar mesela. Ya o yüzden şoklardayız. Bu coğrafyada gördüğümüz en pahalı şey bu elmalar. Taneyle satılıyor. 1,5 dolar. 1,5 dolar. Ama şurada mesela muzlar var. Bu muzlar bedava yani. Yaklaşık 2-3 TL'ye falan bile tanesi geliyor diyebilirim. Ama mesela böyle tropik bir meyve alacaksın. Ejder meyvesi. Bunun libre olarak mı satıyorlar? Tane olarak satıyorlarmış. Bu da yaklaşık olarak 1,5 dolara falan geliyor. Bu da pahalı. Zengin meyvesi tabii ama şu ana kadar bizim gördüğümüz en pahalı şu meyvenin olduğu ülke burası. Şunun hepsi yaklaşık 5 dolara geliyor işte. 30 tanesi. Nesibe tanesi kaç paraya geliyor bunun? Yine çok pahalı değil mi? Pahalıya geliyor. Yani 6 tanesi 1 dolar. Mesela Latin Amerika ülkelerinde neyi öğrendik? İnsanların gelirlerini düşük gösterip yani az maaş verip insanları dans ve alkolle uyutmuşlar. Bunu birçok yerde görüyorsunuz. Ama biz şu ana kadar hani birçok geldiğimiz ülkede alkol fiyatlarının çok uygun olduğunu gördük. Size bunu da söylemiştim zaten. Etten, işte ne bileyim temel gıdalardan falan çok daha uygun oluyor alkol. Çünkü insanlar içip dans edip çok fazla sorgulamasın diye. Ama Nikaragua'da işler hiç de öyle değil abi. Şu kadarcık Jack Daniels 50 dolar. Şöyle bir tequila 30 dolar. Şöyle bir Smirnoff'un vodkası yaklaşık 25-30 dolar ki bu şeyde 10 dolardı Costa Rica'da mesela. Şu biralar Heineken'in yaklaşık olarak 1,5 dolar. Kendi yerel markalarında bile en ucuz küçük bira 1 dolar. Yani yaklaşık kaç aydır dünya turundayız. Birçok ülkede ya şu pahalı ama bu ucuz diyorduk. Ama Nikaragua ile ilgili hiç daha uygun bir şey görmedim. Asla Nikaragua'ya tatil yapmaya gelmem. Marketten de alışveriş yapmam. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Şu Doritos bu kadar. 137 para birimi arkadaşlar. 4 dolardan fazla. Bir paket Doritos. Anam düşürdüm gitti para. Ama onun yerine böyle yerel bir marka istiyorsanız Ranchitas diye adı. O da 40'mış. Yani 1,2 dolara falan geliyor. Bu bölgenin en büyük ülkesi arazi olarak. Yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor ve 1 milyon kişi başkentte yaşıyor. Özellikle insanların büyük bir çoğunluğu yurt dışına göç etmeye çalışıyorlar. Ve burada bu ülkenin de dahil olduğu bir birlik var. Guatemala, Ekvador, Nikaragua ve Honduras. Bunların kendi aralarında ulaşım, işte işbirlikleri, ticari işbirlikleri falan oluyor. Ve bizim şu ana kadar gördüğümüz bu ülkedeki insanların en büyük yaptıkları iş dediğim gibi hayvancılık. Peki hayvancılık bu kadar önemli olan bir ülkede sizce et fiyatları ne kadardır? Şimdi gelin göstereceğim. Mesela tavuk alacaksınız. Bu libresi yani yarım kilosu. Şunların kilosu 150'ye falan geliyor. Yaklaşık 5 Amerikan doları değerinde. Zaten 180 yazmışlar totaline. Şurada ete bakalım. Şu etlerin arkadaşlar kilosu yaklaşık olarak 300-350'ye geliyor. Yani 10 dolar. 8 ila 10 Amerikan dolarından aşağı et bulamıyorsunuz ülkede. Bir düşünün restoranlarda ne kadar olduğunu. Biz daha hiç et yemedik. 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 Ya bu ülkede balık bile dünya para Nesibe ya. Bunun da libresi bu para. Libre. Aynen. 10 dolardan aşağı balık yok. Hele karides falan yiyorsanız 20 dolar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ülkenin bir tarafı Atlantik Okyanusu'nda, bir tarafı Pasifik Okyanusu'nda. Buranın şu an balık cenneti olması lazım. Tıpkı Panama'daki gibi ama yok. Birileri çok iyi kaymağını yiyor ama o kesinlikle halk değil. Yani 10 dolar, 15 dolara balık satıyorlar arkadaşlar ya. Avrupa'da falan bile bu kadar değildir ya. Ve insanlara soruyoruz, konuşuyoruz. Nasıl yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? 2018 yılında ekonomik bir dalgalanmadan dolayı insanlar geçinememişler, sokaklara dökülmüşler ve hükümet onları alaşağı etmiş. O gün bugündür sokaklara dökülmüyoruz, bir şey değişmiyor diyorlar. Abi mesela şöyle abur cubur almak istiyorsanız 3 dolara falan denk geliyor. Bunu biz Panama'da falan da yiyorduk. Oraya da isterseniz 3,5 dolara geliyor. Böyle yerel bir markası var. Aldiva Snack Cracker ama gerçi İngilizce yazıyor, pek yerel gibi değil. Ama bu mesela çok ucuz. Yarım doların altında. Sanırım gördüğüm en pahalı Haribo. Yaklaşık 4 dolar. Abi şöyle Snickers'lar var paketlerde 4-5 tane. Yaklaşık 9 dolar. Şaka gibi ya. Mesela şurada meyve suları var. 2 dolara denk geliyor. En ucuz meyve suyu. Şu an çaktırmadan çekiyoruz. Kovacaklar bizi. Şu arkamda gördüğünüz tencere yaklaşık olarak 50 Amerikan doları arkadaşlar. Bir tane tencere diyorum, tava.
Baksana Nesibe, sen daha iyi Büyük bir bilirsin. tava. Eder mi? Yani bu fiyat çok fazla. Şu bıçaklara bak, 15 dolar bıçaklar. Yani kaşık alsan 3-4. Ya bunlar ne yapıyor? Çıldırmışlar gerçekten ya. Şu ana kadar gördüğümüz market anlamında en pahalı ülke kesinlikle burası. Head and Shoulders 8 dolar. Şu kadarcık. Bu adamlar kafalarını yıkamıyorlar galiba. Gel bak bir şey göstereyim. Şu ya şu. Dörtlü jilet yaklaşık 8 dolar. Dünyada gördüğüm sanırım en pahalı hızlı tüketim ürünleri Nikaragua'da. Arkadaşlar yarım litre 10 dolar. 10 dolara geliyor. Diş macunu 3 dolardan aşağı diş macunu yok. Diş fırçası keza 5 dolar 6 dolardan başlıyor. Şu videoda yani deyip şaşırmakta, hani başka ülkelerde çok zenginse şaşırıyordum. Ama buradaki satın alma güçsüzlüğü kadar ben herhalde bir Tanzanya'yı gördük. Onu hatırlıyorum. Ya vallahi sinirlerimiz bozuldu. Çıktık marketten. Bir sakız aldım. Bir sakız 1,5 dolara geliyor. Ay 55 bunların para birimi işte. Gerçekten hani bilmiyorum, sizin bulunduğunuz ülkedeki fiyatları da yazarsınız ama biz Nikaragua'ya ucuz olur diye geldik. Evet, Costa Rica'dan koşa koşa geldik ucuz diye. Daha Daha pahalı. beter çıktı. Daha beter çıktı. Yani altta kalanın canı çıksın buradaki düzen abi. Şimdi yemek katını göstereceğim. Hani belki şey dersiniz ya, market orası lüks bir markettir. Bir de yemeklerini göster dersiniz. Birazdan göreceksiniz. Hadi çıkalım yukarıya. Geldik. Burası da yemek katları. Şu yerel markaları tavuk satıyorlar genelde. 200 para birimleri bunların, yani yaklaşık olarak 6 dolardan aşağı bir şey yiyemiyorsunuz. Mesela şöyle yerel bir markaları var. Böyle tavuktur, pilavdır, böyle bir şeyler isterseniz onların da fiyatları 190'dan başlıyor. O da yaklaşık olarak nereden baksanız 6 Amerikan doları. Şurada Küba mutfağı yapıyorlar. Küba mutfağı güzel oluyor arkadaşlar. İşte şurada domuzlar, etler. Yani biz domuz yemiyoruz da hani bilgi vermek için söylüyorum. Tavuklar falan var. Bayağı leziz oluyor. Bunun sabit fiyatı 190, yani 5,5 dolar, 6 dolar. Mesela uluslararası bir restoran istiyorsanız her yerde olduğu gibi Subway var. Ve bu Subway'deki menü dolar. Görüyor musunuz? Amerikan doları olarak satıyorlar. Parayı siz öderken de hemen o an Cordoba'ya çeviriyorlar. Öyle alıyorsunuz. Ve bunu birçok restoranda ülkenin her yerinde görebiliyorsunuz. Beni çok şaşırttı bu durum ya. Little Caesars'a da aynı şey geçerli. Bakın dolar olarak satıyor. Bazı Nikaragualılarla tanıştığımızda, hatta geçen gün kaldığımız otelde bir Nikaragualı kızla tanıştık. Daha 20'li yaşlarının başında. Dedim ki ya siz gerçekten nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Dedi ki hepimiz kaçmaya çalışıyoruz genel olarak. Panama'ya, Costa Rica'ya, daha iyi paralar kazanabilecekleri yerlere ve bu ülkenin en büyük kalkındığı paralardan, para girişinin olduğu alanlardan bir tanesi de yurt dışında yaşayan Nikaragualıların ailelerine gönderdikleri paralarmış. O yüzden velhasıl kelam bu ülkeye gelene kadar böyle hiçbir fikrim yoktu. Hayatım boyunca hiç Nikaragua'ya geleceğimi de düşünmedim. Ama geldiğimde beni bu durum çok şok etti. Son zamanlarda hiç bu kadar toplumun satın alma gücünün yerlerde sıfıra tüketildiği bir yer görmemiştim. Tabii ki Kolombiya'da, Costa Rica'da da şok olduğumuz anlar oldu ama burası kadar olmadı asla. Nesibe de Maceraname kanalında bunun bir de diğer yüzünü ülkenin anlattı. Dolarla alışveriş yapılan yerleri gezdi. Evet, kıyafet falan aldım. Kıyafet Benim falan. videoda izleyebilirsiniz. Maceraname kanalından bakın. Neden? Çünkü abi bak şuradan çıktık değil mi? Lüks böyle AVM'lerin olduğu yerler. Sokağa indik. Her an buraya düşebilirsin. Kanalizasyon. Yollar böyle. Ana yolları yine iyi ama kaldırım sıfır. Hizmet konusunda hiçbir şey almadığınız bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bence bu sokak şu an iyi. Burası olan evet burası iyi, sokaklardan. burası iyi bile, doğru söylüyorsun. Hilton'un falan olduğu yerler burası. Ama genel olarak bir daha ben Nikaragua'ya şahsen gelmem. Sen? Asla. Abi yani doğrusunu söylemek gerekirse burası benim 93. ülkem oldu. Buralara gelip bu paraları harcayacağıma Asya'ya giderim, Güneydoğu Asya'ya. Tayland'a, Endonezya'ya. Daha yakın. Yani daha renkli, daha temiz bence. Ve burası bir de yani Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi. Ona rağmen biz bunu yaşıyoruz. Diğerlerinin içinde yani bir Honduras'a, El Salvador'a göre, hatta kapıdaki güvenlik akşamları biz böyle markete falan gitmek istiyoruz. Bizi böyle ışıklı olan ana yola kadar getiriyor. Evet.
Ne olur Peşimizden geliyor. ne olur ne olmaz diye ve burada özellikle akşamları arabaların camlı şeylerini, dikiz aynalarını çalıyorlarmış. Bildiğin kırıp alıp satıyorlarmış. Ama tabii biz eşeğe sağlam kaza bağlıyoruz. Şimdi bizim mahalleye geldik. Evet, şimdi AVM'deki sıradan restoranları size göstermiştim. Diyelim ki böyle biraz daha cikiz, hani böyle tam anlamıyla güzel restoranlarda oturmak isterseniz burada bir makarna 12 Amerikan doları arkadaşlar. 12 Amerikan doları bir tabakçık makarna. İşte bir şey yok yani. Sadece zenginlerin geldiği yerler. Şu sokaklardan geçtik ve bizim otele geldik. Böyle bir yerde kalıyoruz. Gecelik 46 dolar. En uygunlarından birisiydi burası. Hostelde kalacaktık. 2 kişiye böyle paylaşımda odada falan 40 dolar istiyorlar. Şimdi burada bir uygulama var. Pedidosya diye. Dışarıya çıkmak istemiyoruz. Bu uygulama üzerinden söyleyeceğiz. 2 gün önce burada çok uzun süre sonra Orta Doğu mutfağı yapan bir yer bulduk. Çok da güzel, böyle nesi ve mercimek çorbası içti. Ben Çok güzeldi. Şiş tavuk yedim falan. Bir de adam bize böyle hani Orta Doğulularda şey vardı, böyle leplemeden leblebi yanlar böyle restoranlar. Evet. Burada öyle değil normalde. Dedim ki ya yanına dedim böyle patates falan, domates, biber, soğan yapar mısın ızgara dedim. Çat yaptı adam. Bize neredeydi? Bundan önceki yerde Granada'da böyle bir şey istedik. Adam soğan yerine taze soğan yapmaya çalışmış barbeküde. O kadar kötüydü ki. O yüzden bizim için şu an bu lüks ve dedim ki kardeş dedim biz gelmiştik geçenlerde. Benim adım Deniz, hatırlıyorsun. Dedim aynısından yine yapıp gönderir misin? Bakalım gelecek mi? Fiyatı 6 dolar. Otel odasından yemeğimizi bekliyoruz. Burada sürekli akşamüstü nemden dolayı yağmur yağıyor. O yüzden bugün biraz hem gezdik hem video çektik, yorulduk, otele sipariş verdik. Akşam da dediğim gibi pek tekin olmuyor dışarıda olmak. İşimizi garantiye aldık. Sen ne izliyorsun ya? Hı? Allah'ını seversen bir göstersene Nesibe. Yabancıların YouTube'da Türk yemeklerini tatma videosu. Ya ne yapayım, çok hoşuma gidiyor. Hepsini çok seviyorlar. Benim de canım çekti, ıslak hamburger var ya, nasıl çekti canım. Neyse, en azından memleket kokan bir kebapla mercimek çorbası söyledik. Biz de özlemimizi böyle atıyoruz. İnsan 120. günden sonra özlüyor be dostlar. Geliyor mu? Carlos geliyor ya yolda. Haydi bakalım Carlos. Az kaldı. Neyse sen masayı kur, geliyorum ben. Geldi gözümün çiçeği, kebapçımız. Nesibe or Deniz. Nesibe damar, okey. Kebaba. Cuento cuesta. Okey, un momento. Açıyorum. Aç. Sence gönderdi mi patates domates, biberi? Bence gönderdi canım. Vallahi göndermiş. Da. Adamım benim ya. Bu normalde ekstra. Hani bizi anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Şöyle bir yemek. Kebabımız var. Şu ne? Sos gibi galiba. Sos var, salata var. Şöyle paketlerde biraz daha acı sos göndermiş. Ekmek gönderiyor. Pita diyorlar buna. Şöyle bir tavuğumuz var. Nesibe de mercimek çorbası söyledi. Evet, benim de çorbam var. Ve bunların hepsi 10 Amerikan doları. Ya 12 dolara şu da makarna satıyorlar. Adam burada dünyaları yaptı. Yani bunu biraz uzaktan söylüyoruz. Şurada köşede yesek ikimiz 24 dolara makarna yerdik şu anda. Evet. Buna da şükür. Afiyet olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz bayağı doyduk. Bugün yorulduk. Güzeldi bir akşam yemeği oldu. Size Nikaragua'daki bu ekonomik durumla ilgili biraz çalışıp öyle bilgiler vereceğim demiştim. İnşallah güzel bir vlog ve gezi rehberi olmuştur. Bundan sonraki bölümde başkenti birlikte gezeceğiz ve akabinde yukarıya doğru çıkacağız. İstikametimizde Honduras, Guatemala, Meksika şeklinde olacak. Bildirimleri açarsanız sizler de bir sonraki bölümde dünya turuma ortak olursunuz. Şimdilik Nikaragua'nın başkenti Managua'dan selamlar.